Bugün bu videoda sunumlarla ilgili bir önyargı demeyeyim ama bir düşünceyi daha kırmak istiyorum. Şimdi sunum yapmak için sahneye çıktığınızda hele böyle büyük bir etkinlik sahnesi ise kendinizi bir yıldız gibi hissedebilirsiniz. Çünkü ne de olsa ışıklar sizi aydınlatıyor, kameralar size dönük ve herkesin bakışı sizin üzerinizde. Ve birazdan ağzınızdan çıkacak kelimelerle karşınızdaki dinleyicilere ilham vereceksiniz. Belki onların bakış açılarını değiştireceksiniz ve belki belli bir yönde harekete geçmelerini sağlayacaksınız. Bütün dikkatler üzerinizde. İstanbul'daki bir AVM'nin girişinde kocaman ve biraz da saçma bir şekilde yazdığı gibi buranın yıldızı sizsiniz. Ya da gerçekten öyle mi? Bunu bir sorgulayalım. Fakat ondan önce sunum dünyasının önde gelen liderlerinden Nancy Duarte'nin HBR Guide, şu İkna Edici Sunumlar Rehberi kitabında çok sevdiğim bir paragraf var. Bu arada imzalatma şansım oldu bundan seneler önce Kaliforniya'daki ofisinde. Şöyle diyor, paylaşmak istiyorum. Siz aslında şovun yıldızı değilsiniz. Çünkü sunum yaptığınız kişiler sizin fikirlerinizi kabul ederek veya reddederek onların yayılmasına veya orada son bulmasına karar verecekler. Sizin onlara olan ihtiyacınız onların size olan ihtiyacından daha fazla. Bakın burası kritik. Bu nedenle karşınızdakilerin arzu, istek ve hedeflerini aktardığınız her konu için bir filtre olarak kullanın. Kitabın orijinali İngilizce ama ben küçük bir hile yaparak bu sözü kitabın içine yerleştirdim, öyle okudum. Şimdi gelelim konumuza. Her ne konuda sunum yaparsak yapalım, sonuçta karşımızdaki dinleyicilerden bir beklentimiz var. Belki bir konu hakkında bilgi sahibi olmalarını veya farklı bakış açılarını değerlendirmelerini isteyeceğiz onlardan. Kim bilir belki savunduğumuz bir şey hakkında ikna olmalarını istiyoruz ki bu meşhur ikna edici sunumlar konusunu ayrı bir videoda apayrı bir boyutta konuşacağız. Hatta belki aktardığınız konu hakkında hemen harekete geçmelerini isteyeceğiz. Fakat bizim isteklerimiz sunumu yapan kişiler olarak ne yönde olursa olsun kitapta da yazdığı gibi onların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verecek olan kişiler en nihayetinde bizi dinleyen insanlar. Bunu dikkate almadan yapacağımız her sunum gerçekten sadece anlamsız bir bilgi aktarımından ibaret olacak. Dinleyicilerle bağ kuramadığı için daha biz sahneden inmeden bile, yani o meşhur ışıltılı sahneden inmeden bile anlattığımız her şey akıllarından çıkıp çoktan gitmiş olabilir. Peki o zaman dinleyici kitleyle bu bağı nasıl kuracağız? Bunun yöntemi nedir? Şimdi yapacağımız sunumun onların arzu, istek ve hedeflerine uygun olmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü bunu yaptığımız zaman onların harekete geçme ihtimalleri çok daha yükselecek. Aslında bunu başarmanın birçok yöntemi var. Ben bugünkü videoda sunum eğitimlerinde herkese defalarca sorduğum, artık hani gına getirecek derecede sorduğum bazı soruları paylaşmak ve bundan sonraki ilk sunumunuzdan önce sizin de bu konuda düşünmenizi sağlamayı hedefliyorum. Şimdi diyelim ki bundan birkaç hafta sonra bir sunumunuz var. Böyle bir hayal edin. Hangi konudan bahsedeceğinizi biliyorsunuz. Bununla birlikte kimlere sunum yapacağınızı da biliyorsunuz. Ve sunumun ardından gerçekleşmesini istediğiniz bir sonuç var. Yani bu bir ek bütçe talebi olabilir, bir terfi alma olabilir, ekip genişletmek olabilir ve herhangi bir şey. Yani siz sunumun sonunda neyin gerçekleşmesi istediğinizi biliyorsunuz. Ve fakat bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine, ne kadar zor bir kelime. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine siz değil, karşınızdaki insanlar karar verecek. Şimdi bu kişilerle ilgili olarak kendinize şu soruları sorun ve cevaplarını düşünün. 1. Sizi dinleyenler kim? Neden orada bulunuyorlar? 2. Nasıl numaralandırmayalım? Nasıl hayatları var? Ne tür problemleri var? Siz bu sorunları nasıl çözebilirsiniz? Onlara nasıl destek olabilirsiniz? Bunu anlattığınız konuyla nasıl bağlayabilirsiniz? Peki siz onlardan ne yapmalarını istiyorsunuz? Buna nasıl direnç gösterebilirler ve bu dirençlere karşı siz nasıl önceden hazırlık yapabilirsiniz? Şimdi bu soruları ilk duyduğunuzda aklınıza gelen ilk tepki, ya ben nereden bileyim adamın hayatında ne derdi var, ben onu çözebilirim olabilir. Çok normal. Ben de demiştim, birçok insan diyor. Ama bu sorular üzerinde kafa yordukça cevaplar da gelecek. Ardından sunumların zor ve
az da olsa karşılıklı bir mücadele olmaktan çıkıp ortak bir hedefe birlikte ilerlemeye hizmet eden araçlara dönüştüğünü, iletişim kanalları açtığını göreceksiniz. Ve inanın bu dönüşüm oldukça keyifli ve tatmin edici bir yolculuk. Fakat bununla ilgili çok daha fazla detaylı konuşacağız. Yani şu anda sadece soruları paylaşmak istedim. Önümüzdeki videolarda bu soruların ne olduğunu biraz daha derinlemesine ineceğiz ve tabii ki cevaplarını nasıl bulacağımızı araştıracağız. Ama şimdilik sizi bu sorularla baş başa bırakıyorum.